Asena'nın Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimde sizler için oldukça kolay ve evin en sevilenlerinden olan kabak tarifimi paylaşmak istiyorum. Ben tarifim için 3 adet kabak kullandım. Kabaklarımı gösterdiğim büyüklükte doğrayalım. Çok ince doğrarsak istediğimiz sonucu almamıza engel olur. Çünkü çok ince olursa kesinlikle kırılacaktır. Çok da kalın olmasın, pişerken yine bize engel olur. Kalınlığı tam olarak gösterdiğim biçimde olsun. Kabaklarım artık hazır. Tabii ki olmazsa olmazımız baharatları unutmayalım. Baharatlar için her biri 1 tatlı kaşığı olacak şekilde kekik, kırmızı biber, pul biber ve tuz kullandım. Sonrasında bütün kabaklarımın her yerine ulaşacak şekilde uygun bir kaseye alarak yoğuruyorum. Suyu çıkana kadar bir nevi yoğurmuş olacağız. Baharatlarımın her yerine ulaştığından emin olduktan sonra üzerine bir poşet geçirerek yaklaşık 10-15 dakika kadar bekletiyorum. Bu bekletme işlemimin sebebi kabaklarım tamamıyla suyunu bıraksın. Sonrasında 150 gram kadar kaşar peynirini rendemin büyük olmayan gözünde rendeliyorum. Büyük olan gözünde rendelersem çok fazla büyük olur ve kızarırken eriyerek bana engel olabilir. En ideal boyutu gösterdiğim boyut. Sonrasında sosumuzu hazırlamaya geçiyoruz. Sosum için 2 adet yumurta kullanıyorum ve 4 yemek kaşığı kadar un kullandım. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ve 3 yemek kaşığı kadar da yoğurt kullanıyorum. Bütün malzemelerimi içerisinde kesinlikle topak kalmayacak şekilde karıştırıyorum. Eğer topak kalırsa emin olun ki o unun topağıdır. Kesinlikle kalmaması gerekli. En az bir 3 dakika kadar bu şekilde karıştırdım ve istediğim sonucu elde ettim. İçinde hiçbir pürtük kalmayan sosumun içerisine 150 gram rendelemiş olduğum kaşarımı ekliyorum ve sonrasında yine iyice karıştırıyorum. Yarım demet maydanoz ekledim. Tamamıyla tercih meselesi. Eklemeyebilirsiniz ama çok güzel bir lezzet kattığını belirtmek isterim. Sosumuzu da hazırladığımıza göre artık kabaklarımızın son haline bakabiliriz. Kabaklarımız tamamıyla hazır durumdalar. Ne kadar yumuşadığını sizlere göstermek istiyorum. İstediğim gibi şekil verebiliyorum. Suyunu ne kadar iyi bıraktığını sizlere göstermek istiyorum. 10 dakikanın sonunda kabaklarım tamamıyla suyunu bırakmışlardı. Ve sonrasında soslayabilmek için tamamıyla suyunun süzülmesi gerekiyor. Suyunu süzdürdüm ve sonrasında 1 su bardağı kadar un ekledim. Unlamadan kesinlikle soslamayalım, üzerine yapışmaz. Kabaklarımı una batırdım ve sonrasında sosa batırarak hazır hale getirdim. Bolca soslayalım. Bütün kabaklarımı sosladıktan sonra en büyük tavamı alıyorum ve içerisine 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Yağım tamamıyla kızdıktan sonra soslamış olduğum kabaklarımı kızmış olan yağımın içerisine ekliyorum. Eğer çok yüksek ateşte yaparsak içi çiğ kalır.
orta ateşte yapmayı tercih edersek bizim için çok büyük avantaj sağlar. Kısık ateşte de pişirebilirsiniz. Önemli olan yağın kızmış olması. Ve belirtmek istiyorum, kesinlikle tavanın başından ayrılmayalım çünkü pişmesi en fazla 2 dakika sürüyor. Arka yüzleri kızarmış olan kabaklarımı artık ters çeviriyorum. Bu arada servis tabağımızın içerisine mutlaka çift kat yaptığımız bir kağıt havlu serelim. Bu şekilde yağından arınmasına yardımcı olalım. Kabaklarımın her iki yüzü de piştiğine göre artık servis tabağıma alarak servis aşamasına geçebilirim. Benimle ilk olarak bu tarifle karşılaşıyorsanız başka güzel tariflerimin de var olduğunu belirtmek isterim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Kanalıma ücretsiz abone olarak, beğeni ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşmayı sakın unutmayın. Tarifimin aşırı derecede lezzetli olduğunu belirtmek isterim. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İnşallah başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.